Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine şahane, çok farklı ve örmesi çok keyifli, çok zevkli, çok kolay bir bandana yapımı ile geldim. Gördüğünüz gibi böyle yıldız çiçekli bir görüntüsü var. Bu şekilde ütülediğinizde enlemesine elinizle yine ütü videosu çektim. Açarak şöyle düzelterek ütülerseniz de daha güzel bir görüntü olacak. Ben henüz ütülemedim. Sonunda video kapanışında sizlerle birlikte ütülenmiş halinde merak ediyorum şimdiden. Hemen başlamak istiyorum. Güzel bir yeşil tonu yine seçerek bandanamı öreceğim. Şu uç kısmından başlayarak arttırarak ilerliyor. Bandanada yine arttırma yöntemiyle tığım 2,5 milim, yine kullandığım ip koton ip. Birçok markanın koton ipleriyle örebilirsiniz bandananızı arkadaşlar. Hem bandana olarak hem pantolon üstü aksesuar olarak hem de şal olarak bu modeli farklı şal ipleriyle de öreceğiniz bir model. Hemen başlıyoruz. Şöyle bir zincir çektim. Önce bu çektiğim zincir bir zincir olarak kabul ediyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Sırada 7. zincir içerisine bir sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 6 zincir sonrası hemen son zincirimize, yani yaptığımız ilk zincire şöyle kapatıyorum sık iğne ile. Bakın arkadaşlar, bu şekilde bir görüntümüz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim ve geriye çevirdim örgümü. Tığıma 3 kez doluyorum. Burada yaptığım sık iğne tepesine 1, 2, 3, 4 seferde çıkardım. Dörtlü trabzanımı yaptım ilk etapta. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 3 kez doladım. Yine aynı noktaya önce 2 ilmek çıkardım. Sonra 2, sonra 2, tığımda 2 ilmeğim kaldı. Tekrar 3 kez doluyorum arkadaşlar. Aynı noktaya önce 2, sonra 2, sonra 2, kalan 3 ilmeğimi de hepsini birlikte kapattım. Şimdi hiç zincir çekmeden yine 3 kez tığıma ipimi doluyorum ve şu şekilde bakın, yaptığım sık iğne vardı. İlk 8 zincir çektikten sonra bir sık iğne yapmıştık. Onun tepesine önce 2, sonra 2, sonra 2, 3 sefer çıktıktan sonra tığımızda 2 ilmeğimiz kalıyor. Tekrar 3 kez doluyoruz aynı noktaya. 2, 2, 2, yine 3 sefer 2 2 çıktıktan sonra kalan 3 ilmeğimizin hepsini birlikte kapatıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine 3 kez tığıma ipimi dolayıp aynı noktaya burada arttırma yapıyoruz. Önce 2, sonra 2, sonra 2, 3 kez tekrarladık. Tığımızda 2 ilmeğimiz kaldı. 2 ilmek kaldıktan sonra tekrar bakın 1, 2, 3 kez doladım. Yine aynı noktaya 2, 2, 2 çıktıktan sonra kalan 3 ilmeğin hepsini birlikte kapatıyoruz. Bu şekilde bakın, ilk başlangıç sıramız. Şimdi ördükçe kendini gösterecek modelimiz, yıldız görüntüsü olan bu modellerimiz. Bir zincir çekiyorum ve geriye çevirdim örgümü. Hemen şurada görünen bakın bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne yapıyoruz tam tepe noktasına. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Hemen ne yapıyorum? 6 zincir çektikten sonra arkadaşlar şu kısma tam 6 zincir, bir alt sıradaki 6 zincirimizin tam sonuna, zaten görüntü itibariyle daha çok anlaşılır oluyor. Şöyle ortaya değil, şu kısma kaydırma ilmeğiyle kapattım. Burada bir zincir çekiyorum arada arkadaşlar. Hemen bu orta kısma değil, diğer ikili şu trabzanlarımızın tam tepesine, 2 tane oluşturduğumuz trabzanlarımızın tepesine yine kaydırma ilmeğiyle birleştirdim. Bu aradaki bir zincirlik noktamız bir üst sırada çiçeğimizin yani yıldız şu trabzanlarımızı yapacağımız, şöyle göstermek istiyorum, nokta tam orta nokta olacak. Burada yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekerek karşı tarafta tam tepe noktasına
geçiş yapıyoruz. Burada sık iğne ile geçiş yapıyorum. Kaydırma ilmeğiyle değil. Bu şekilde bir görüntümüz oldu. Yani trabzanlarımız bizim hep çift çift olacak. Bakın 2 2 2 2. Böyle ilerleyecek bu modelimiz. 1 2 3 4 5 6. 6 zincir çektim. Bu trabzanlarımızı, yatay olan trabzanlarımızı da ikiledikten sonra bizim bir üst sıramız çeviriyoruz. Model sıramız olacak. Bir model sırası, bir de bu yatay trabzanlarımızın diğer ikinci trabzanlarını yaptığımız sıramız oluyor. Bu şekilde ilerletiyoruz. Şimdi burada bizim arttırma sıramız olacak. 3 kez tığıma ipimi doluyorum. Yine bakın çevirdim. Hemen burada sık iğne, yani son bir önceki sırada sık iğne ile birleştirdiğimiz noktayı yine burada 4 seferde yanları önce yapıyorum. Zaten çektiğimiz 4 6 zincirimiz de bizim olduğu için burada ikiledik trabzanlarımızı. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar 3 kez doluyorum. Aynı noktaya bakın. Tepe noktasına yine 2 çıkıyorum, 2 çıkıyorum, 2 çıkıyorum. Tığımda 2 tane ilmeğim kaldı. Sonrasında 3 kez doluyorum. Yine aynı noktaya 2 çıktım, 2 çıktım, 2 çıkıyorum. Bunu 3 kez tekrarladıktan sonra bakın 3 tane ilmeğim kaldı. Hepsini birlikte kapattım. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. 3 kez yine doladım. Bakın burada çiçeğimizin tam şu orta kısmını yapıyoruz. Şu trabzanlarımızı. Ortada oluşturduğumuz alt sırada bir zincirlik boşluk vardı. Bir zincir çektiğimiz şu boşluğa yine önce 3 kez çıkıyoruz. Kalan 2 ilmeğimizden sonra tekrar 3 kez dolayıp tığımıza yine aynı şekilde 2 2 çıkıp kalan 3 ilmeğin hepsini birlikte kapatıyoruz. Tekrar 6 zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6. Bakın bir alt sırada 6 6 2 zincir çekmiştik. 2 sefer. Bu sırada bir, bu ikinci, bir de sonda yapacağız. Yani bir arttırmamız olacak. Şu 6 zincirlik trabzanlarımız, şu yuvalarımız. Bu aslında çok kolay arkadaşlar. Benim önceki videolarımda zincir yöntemiyle şöyle zikzaklı yaptığım çok sevilen bir bandana modeli vardı. Haki yeşili yapmıştım. Aynı onun gibi onun yöntemiyle ilerliyor bu. Aynı teknikle örülüyor. Sadece bu trabzanlarımız ikişerli yan yana trabzandan oluşuyor. Yine 6 zincirden sonra 3 kez doladım. Tığımda 4 ilmeğim var. Aynı noktaya yine bakın bu bir zincirlik bir alt sırada oluşturduğum noktaya yine 3 sefer çıktım. 2 ilmeğim kaldı. Tekrar 3 sefer dolayıp tığıma ipimi önce 2 sonra 2 sonra 2 çıkıyorum. Kalan 3 ilmeğimin hepsini birlikte kapatıyorum. Bakın bir çiçeğimiz şimdiden oluştu. Şu görüntü yıldız görüntüsünü oluşturduk. Şimdi hemen 1 2 pardon, şimdi zincir çekmeden diğer karşı tarafa geçeceğiz. 3 kez doluyorum ve sonundaki şu tepe noktasına, sık iğne noktasına yine önce 3 çıkıyorum. Tığımda 2 ilmeği bırakıyorum. Tekrar 3 kez doladım. Yine aynı noktaya 2 2 2 kalan 3 ilmeğimin hepsini birlikte kapattım. Tekrar buradaki son arttırmayı yapıyorum. Bakın 6 zincirlik 1 2 idi. Üçüncüyü yapıyorum. 2 4 5 6. Yine aynı yöntemle aynı noktaya önce 2 sonra 2 sonra 2. Tığımda 2 ilmeğim kalıyor. Tekrar 3 kez doluyorum. Önce 2 sonra 2. Tekrar 2 çıkıyorum. Kalan 3 ilmeğimin hepsini birlikte kapatıyorum. Bakın kendini artık belli etmeye başladı. Modelimiz çok güzel. Dediğim gibi hiç ütüsüz şu anda görünen arkada ütülü halini ben de sizler gibi sonunda ütüleyerek kapanışla birlikte göreceğiz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Geriye döndüm. Arttırma sıramızı yaptık. Şimdi bu yatay zincir trabzanlarımızı üzerlerine yine 6 zincirlik yatay trabzanlar oluşturarak bunları da çiftleyeceğiz. Yani ikileyeceğiz aynı diğerleri gibi. Bir zincir çektim. Hemen şu tepe noktasına bir sık iğne yaparak başladım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bakın battığım yeri gösteriyorum arkadaşlar. Şu alt sıradaki bu yatay zincirimizin 6. zincirimizin sonuncusuna şöyle kaydırma ile batıyoruz. Şu noktalara batmıyoruz. Yani şuraya batmadan arkadaşlar bu bir geriden zincir içerisine batıyoruz. Bir zincir çektim ve sonrasında da diğer şu iki tane trabzanın tam tepe noktasına batarak
burada yine kaydırma ilmeğiyle kapattım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bakın yine geldim. Bu iki trabzanın tepe noktası değil, tam bu bir geriden zincirimizin sonuna, içerisine yine kapatıyorum. Bir zincir çektim ve diğer iki trabzan tepesine geçtim. Buraya da bir kaydırma ilmeği ile birleştirdim. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ve sonda sık iğne, yani şu iki trabzan tepesindeki sık iğne içerisine, buraya sık iğne ile kapatıyorum tam tepe noktaya en son geçerken. Bakın burada da çiftledik trabzanlarımızı, yatay olan. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Burada bizim arttırma sıramız olacak. 2 3 4 5 6 zincir çektim ve örgümü çevirdim. Şimdi arttırmayı yapacağız. Şu 3 ile 3 olan yatay trabzanlarımız bizim 4 olacak bu sırada. Hemen tekrar 3 kez doladım. Tam tepe noktasına, şöyle bir alt sırada birleştirdiğim noktaya dörtlü trabzan yapıyorum. Bu etapta 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. 3 kez doluyorum. Tığımda 4 ilmeğim oluyor. Yine hemen aynı noktaya tekrar önce 2, sonra 2, sonra 2, tığımda 2 ilmeğim kaldı. 3 kez doluyorum. Tekrar yine aynı noktaya önce 2, sonra 2, sonra 2, kalan 3 ilmeğimin hepsini birlikte kapatıyorum. Bakın ilk 6 zincirli oluşan ilk yatay trabzanımız oluştu. Şimdi hiç zincir çekmiyorum. 3 kez yine doluyorum. Bakın tam ortada şu bir zincirlik kısma geldim. Önce 2, sonra 2, sonra 2. Yine 2 tane ilmeğim kaldı. Tığımda yine 3 kez doluyorum. Aynı işlemi 2 2 çıkıyorum. Kalan 3 ilmeğin hepsini birlikte kapatıyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar aynı noktaya 2 tane trabzanımı yapacağım. 2 2 2 çıktım. Yine 3 kez doladım. 2 2 2 çıktım. Kalan 3 ilmeğimin hepsini birlikte kapattım. Şimdi tekrar hiç tığıma zincir çekmeden 3 kez doluyorum ve direkt karşıya, bakın arkadaşlar, bir sonraki bir zincirle oluşturduğum bu yuvaya tam ortaya yine 2 ilmek kalana kadar 3 sefer çıktım. Tekrar 3 kez doluyorum aynı noktaya. 2 2 çıktım. Kalan 3 ilmeğimin hepsini birlikte kapattım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Bakın 6 zincirle oluşturduğum 1 2 3. artık yuvamız oluyor bu. 3 kez aldım yine aynı noktaya. Tekrar 3 seferde çıktım. 2 ilmeğim kaldı. Şimdi yine aynı noktaya 3 seferde çıkıyorum. Kalan 3 ilmeğimin hepsini birlikte kapatıyorum. Tekrar zincir çekmeden son karşıda en sonki tepe noktamıza geçiş yapıyoruz. Önce 2 trabzan oluşturacağız. Sonrasında da 6 zincir çekerek son artırmamızı yapacağız. Bakın şimdi ne yapıyorum? 6 zincir çekerek 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Yine aynı noktaya önce 2, sonra 2, sonra 2, kapatmadan hepsini tekrar 3 kez doladım. 2 2 çıkıyorum ve kalan 3 ilmeğimin hepsini birlikte kapattım ve bir zincir çektim, geriye döndüm. Burada ters tarafı oluyor. Hemen tepe noktasına bir sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Burada yine gösteriyorum. Bakın battığım yer şu iki trabzan tepesi değil, çektiğimiz şu 6 zincirin sonuncusuna, şu görünen kısma içten kaydırma ilmeğiyle kapattım. Bir zincir çektim bu arada ve hemen şu taraftaki iki trabzanımızın tepe noktasına yine kaydırma ilmeği, 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Tekrar diğer tarafa yine geçtim. Buraya kapattım. Kaydırma ilmeğiyle bir zincir çektim. 2 trabzan tepesine kapattım.
3, 4, 5, 6. Sadece başta sık iğne ile bir de sondaki tepe noktasına sık iğne ile kapatıyoruz. Bu yatay trabzanlarımı arttırma yapmadığım sırada, çift yapacağım sırada arkadaşlar, diğer şu ara noktalara hep kaydırma ilmeğiyle kapatıyorum. Bakın yine geldim bu tarafa, battığım yeri göstereceğim. Zaten gördüğünüzde sizin de aynı görünen bu kısma batarak evet, çift batmaya özen gösterin. Bir zincir çektim. Yine diğer tarafa geçtim kaydırma ilmeğiyle. 3, 4, 5, 6. 6 zincir çekip son tepe noktasına sık iğne ile kapatıyorum. Ve gördüğünüz gibi düz tarafından modelimiz belirginleşmeye başladı. Dediğim gibi ütülendikçe şu şekilde elinizle çektirerek ütüyü basarsanız daha da böyle direkli düz duracaktır arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha göstereceğim. Sonrasında artık kendimiz istediğimiz boya gelene kadar devam edeceğiz. Hemen şimdi ne yaptık? Yatay trabzanlarımızı çift yaptığımız sırayı tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Şimdi arttırma sıramız. 1, 2, 3, 4'tü. Şimdi bu sırada 5 tane şu üçgen boşluklardan olacak. Yani yatay trabzanlarımız 5'e çıkacak. Hangi yönden hesaplarsanız o şekilde size ne kolay geliyorsa onları sayarak ilerleyin. Artırma olarak hangisi kolayınıza geliyorsa. Şimdi burada önce bir dörtlü trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tekrar 3 kez doladım. Aynı noktaya önce 3 sefer çıkıyorum. 2, 2 bakın. 2, 2. 3 kez tekrarladım. Tığımda 2 ilmeğim kaldı. Şimdi tekrar 3 kez doluyorum. İpimi tığıma yine 3 kez çıktıktan sonra kalan 3 ilmeğin hepsini birlikte kapatıyorum. Yine hiç zincir çekmeden 3 kez doladım. Bu kez bakın bir zincirle oluşturduğum şu yatay trabzanları oluştururken aradaki bağlantımız vardı. Bir zincirlik, hemen o bağlantıya geçiş yaptım. Yine 2, 2, 2 çıktım. Kalan 2 ilmeğimi çıkmadan yine 3 kez doluyorum. Tekrar aynı yere 3 kez çıktıktan sonra kalan 3 ilmeğimin hepsini birlikte çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tekrar 3 kez doladım. Yine aynı noktaya 2 tane trabzan yapacağım. Hep aynı, hep tekrarı, aynı tekrar arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Bu trabzanımı 3 kere dolamadım herhalde. O yüzden de eksik kaldı ilmekler. Şöyle tekrar, evet. Şimdi 3 ilmeğim hepsini birlikte çıktım. Tekrar zincir çekmiyorum ve sıradaki bir zincirlik bu noktaya geçiş yaptım. Modelimiz ben şimdi yaklaşık 46-55 santim aralığında olana kadar, yani yetişkin boy için bu boy ideal, öreceğim. 2, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine aynı noktaya. Sizler de çocuk için kim öreceksiniz? Sıra sayılarında az eksik yaparak küçük örmek istiyorsanız, büyük örmek istiyorsanız da 50 santim ve üzeri olana kadar öreceksiniz. Artırmalarınızı yaparak bu şekilde bandananızın boyutunu ayarlayacaksınız. Şimdi hiç zincir çekmeden yine bakın 3 kez doluyorum. Sıradaki tam birleşme noktasına, orta kısma geçerek 2 trabzan oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine aynı noktaya 2 trabzan daha oluşturacağım. Ve son tepe noktasına geçiş yaptım. 2, 2. Burada fazla
doladım sanırım. 3 kez doluyorum. Yine 3 kez doladım. Hepsini birlikte kapattım. 6 zincir çektim. Yine aynı noktaya. Burada artırma sıramız. Evet, hepsini birlikte kapattım. Bir zincir çektim ve geriye çeviriyorum örgümü. Yine hemen yanına tepe noktaya bir sık iğne yaparak burada trabzanlarımızı çiftleyeceğiz. 6 zincir çektim. Son zincir içerisine kaydırma ilmeği ile kapattım. Bir zincir çekiyorum ve hemen şu iki trabzan tepesine yine kaydırma ilmeği ile kapattım. 6 zincir çektim. Tekrar tığımla son zincir, tam ortasını iki dalına birden kapatıyoruz. Bir zincirle şu yandaki hemen iki trabzan tepesine 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Kapattım. Bir zincir çekerek burada bir yuva oluşturdum. 4 5 6 zincir çektim. Battığım yerleri zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Yakından çekmeye özen gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6 zincir ve son şu sık iğne, tam yani şu iki trabzan tepe noktasına sık iğne ile kapatıyorum. Tekrar 6 zincir çekerek bir üst sıraya geçmiş bulunuyoruz. Bakın arttırarak ilerledik. Ne yaptık biz? 2'yi de 3'e çıkardık. Şöyle sayarsanız sizin için daha basit olur. Yatay trabzanlarla başlarsanız daha kolay olacak arkadaşlar. Çünkü bu üçgen olan boşluklar şöyle tersli düzlü olduğu için bu sizin kafanızı biraz karıştırabilir. Bakın yatay trabzanlarımız önce bir trabzanla başladık. Bir dedim yani ikili. Böyle altlı üstlü iki tane trabzandan oluşan, ben bunu bir sayıyorum. Sonra 2'ye çıkardık. 1 2 yatay trabzan, sonra 3'e 1 2 3, sonra 4'e 1 2 3 4, sonrasında 1 2 3 4 5 yatay trabzana artırmalarımızı yaparak devam ettik. Bu şekilde bandanamız ilerleyecek arkadaşlar. Dediğim gibi ben henüz ördüm ama henüz bir ölçü, bir iki sıra daha örmem gerekiyor. Şöyle ütülediğinizde de zaten istediğiniz formu alacak. Elinizle şöyle enlemesine düzelterek ütülemenizi tercih ediyorum. Zaten onu kenar kısımlarını, oyasını falan yaptığımızda birlikte ütüleyip sonucu göreceğiz. Şimdi ben kaça kadar gelmişim? Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 arttırmaya kadar yapmışım. Fakat ben bunu 50 santim üzeri, pardon kameraya vurmuşum, 50 santim ve üzeri bir ölçüde yapmak istiyorum. Yetişkin boy için ölçüyorum. Ütüledikten sonra da 2-3 santim açılma payı oluyor arkadaşlar. 41 santim olmuş benimki. Yani ben bir iki sıra daha örmek istiyorum. 2 sıra ördükten sonra bakacağım. Olmadı bir sıra daha öreceğim. Dediğim gibi 50 santim ve üzeri ölçüye denk gelene kadar 2 sıraysa 3 sıraysa bunu bu ölçüye ulaşana kadar öreceğim, devam edeceğim. Sizler de benim gösterdiğim bu şekilde artırmalarını yaparak bandananızın istediğiniz boyuta gelene kadar artırma yaparak öreceksiniz. Sonrasında hemen bağcık ve kenar kısımlarını da birlikte örüp bandanamızın bitireceğiz. İnşallah ekran arkasında size de kolay gelsin. Ben de birkaç sıra öreceğim. Devam edeceğiz sonrasında. Evet arkadaşlar, sonuna kadar tamamladım. Şöyle istediğim ölçüye gelene kadar bandanamı ördüm. Kaç tane yatay trabzan var onu sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, toplamda 17 tane yapmışım ben. Dediğim gibi siz daha büyük küçük olduğunu düşünüyorsanız 50 santim ya da 55 santim aralığı büyük yetişkin boy için yapabilirsiniz. Ölçüsünü bir sıra iki sıra 17 değil de 18 sırada şu yatay trabzanı arttırarak devam edebilirsiniz. Ya da küçük yapacaksanız da daha eksik yapabilirsiniz. Hemen son sık iğnemi yaparak şöyle kapattım. Geriye çeviriyorum düz tarafını arkadaşlar. Önüne bir sıra daha ben zincirle
şu ön kısmını tamamlayacağım. Bunu nasıl yapacağım? Şöyle bir zincir çektim. Buraya bir tane sık iğne yaptım. Tekrar yine aynı şekilde aynı noktaya ikinci sık iğnemi yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane şu en son sırayı ön kısmında bu yatay trabzanlarımızda normalde 6 zincir çekiyorduk. Bu kez 7 zincir çekeceğim ben arkadaşlar. Şunu geriye çıkarıp bir tane sık iğne yine buraya yapmak istiyorum. Yeterlidir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Çok gevşek de çok sık da zincirlerimizi çekmeyelim. Üçüncü yatay trabzanlarımı buraya yapacağım. Batarken tam şu ara noktalar vardı arkadaşlar. Şu hani bir zincirle oluşturduğumuz yuvalara batacağız ama önce şu görünen şu dışarıda bakın bir diş böyle şöyle tek dal görünen bir kısım var. Bununla birlikte bunu da alıyoruz. Sonrasında o bir zincirlik boşluğa da geçirip tığımı kaydırma ilmeğiyle kapatıyorum. Amaç ne? Şimdi bir tane öreceğim, birkaç tane sonrasında farkı göstereceğim. 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Tekrar diğer bağlantı noktasına geçtim. Şu görünen bir tane şöyle iki diş görünüyor bakın. Üsttekini alıyorum sadece. Dalına battım. Sonrasında da yine aynı aradaki bir zincirlik boşluğa da tığımı geçirip burada yine bir kaydırma ilmeğiyle kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Tekrar diğerine zaten belli oluyor görünüyor arkadaşlar o kısımlar. Yine kaydırma ilmeğiyle kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Sırasıyla hızlıca bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle ön kısmına hem düz tarafına denk gelsin diye kenar oyası hem de buraya bir sıra daha böyle yatay trabzan zincirlerimizi çekerek güzel bir daha kalın ön tarafı baş üstüne gelecek olan kısmı belirgin bir hale getirdim. Şu ön dallarından tekini almamın sebebi de bakın burada bir çıkıntı gibi görünüyor arkadaşlar. O tek dallarını aldığımızda burası düzeliyor. Daha düz bir görüntü oluyor gördüğünüz gibi. Bir de buradaki şöyle yükselti gibi görünen kısmı benim hoşuma gitmediği için şu şekilde batıyorum ben. Hem bu tek dalını alıyorum hem de aradaki bir zincirlik yuvaya tığımı geçirip bu şekilde kaydırma ilmekleriyle birleştiriyorum. Bu sırayı sonuna kadar gelelim. Sonra hızlıca bağcığımızın bir tanesini yapıp sonra kenar oyalarına geçeceğiz. 4, 5, 6, 7 hemen bakın nasıl kapattım. Aynı şekilde devam edelim sonuna kadar. Evet sonuna geldim. Son tepe noktasına bir sık iğne ile kapattım. Şimdi burada hızlıca 60 adet 65 adet zincir çekeceğim bu sefer. Zincir çekiyorum. Çünkü uç kısmına bir ahşap boncuk da yakışır. Bağcıklarımızın farklı bir modelle su taşı modeliyle bağcık yapmayı düşündüm. Fakat bu model zaten çok güzel orta kısmı yani görünen model olduğu için sade bir bağcık daha hoş duracaktır. Çok karışık görünmemesi adına. Bu şekilde 65 adet zincir çekerek devam edelim. Evet 65 tane zincir çektim. Hemen yanındaki zincirden yine kaydırma ilmekleriyle ineceğim. Daha ince bir bağcık istediğim için. Çünkü uç kısmından ahşap bir boncuk geçirip düğüm atacağım. O yüzden de bu şekilde eğer siz ahşap boncuk kullanmayacaksanız sık iğne ile de inebilirsiniz ya da değişik bir örgüyle uç kısmına fıstık yapabilirsiniz. Yine diğer modellerde yaptığım gibi çiçek oluşturabilirsiniz. İstediğiniz gibi bağcığınızı yapabilirsiniz. Bu şekilde dibine kadar gelelim. Son zincir üstüne kadar sonra kenar oyasına geçiş yapacağız. Evet arkadaşlar sonuna kadar geldim. Şöyle gördüğünüz gibi son kaydırma ilmeğimi yapıp burada hemen nereye batıyorduk? Tam köşedeki sık iğne içerisine bir tane sık iğne ile kapattım. Ve yine aynı şu yanındaki yani iki trabzanımızın tepe noktasına bir sık iğne ile geçiş yaptım. Kenar oyalarını örmeye başlayacağız. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şöyle dipteki şu iki dalı sık iğnemizin tam üst tarafındaki iki dalına birden yine kapattık. Bir pıtırcık oluşturdum. 2 kez başını doluyorum ve tam bakın köşelerde
Yine bu yıldız çiçeği gibi oluşturduğumuz yarım çiçeklerin şu orta noktalarına tam batarak üçlü trabzan yaptım. Tığımızın başını 2 kez alıyoruz. 4 zincir çektim. Yine aynı şöyle önde görünen 2 dalına ilmeğimin tığımı geçirip bir pıtırcık oluşturdum. 2 kez doluyorum. Yine aynı noktaya önce 2 sonra 2 sonra 2 üçlü trabzan yaptım. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Yine bir pıtırcık oluşturuyorum. 2 kez tığıma dolayıp ipimi 3 seferde çıktım. Üçlü trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 dalına birden batarak bir pıtırcık oluşturdum. 2 kez ipimi dolayıp tığıma 3 seferde çıkıyorum. Bu pıtırcıklarımız 1 2 3 4 6 kez olacak. Yani 6 tane pıtırcığımız olacak arkadaşlar. 5.'yi yaptım. Tekrar üçlü trabzan 1 2 3 4 zincir çekiyorum. 6. pıtırcığımı da yapıyorum ve bakın sonraki şu yıldız çiçeğimizin orta noktasına sık iğne ile kapattım. Bu şekilde bir kenar oyası öreceğim ben arkadaşlar. Bandanama gayet güzel oluyor. Hemen şu orta noktaya battıktan sonra şu yanındaki bakın şu boşluğa bir sık iğne ile geçiş yapıyorum. Amacım şu aradaki yani tam ortaya aynı hizaya denk gelsin trabzanlarımız. 1 2 3 4 zincir çekerek yine bir pıtırcıkla başlıyoruz. 2 kez başını tığımın dolayıp sonraki çiçeğimizin orta noktasına 3 seferde çıktım, trabzanımı yaptım. Yine 4 zincir, hep aynı tekrarlayacak. Bu şekilde çiçeklerimiz 2 kez doluyorum. Bir pıtırcık oluşturduktan sonra üçlü trabzan yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Yine bir pıtırcık oluşturdum. Toplamda 6 tane pıtırcığımız olacak. 2 kez doluyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. 4 zincir çektim. Yine bir pıtırcık oluşturdum. Bakın dördüncü. 2 kez doluyorum. Yine aynı noktaya. Üçlü trabzan. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine bir pıtırcık. 5. pıtırcığım oldu. Aynı noktaya yine ikili trabzan. Pardon, üçlü trabzan. Son pıtırcığımı oluşturuyorum. Ve sonraki yıldız çiçeğimizin orta kısmını sık iğne ile kapattım ve yanında şu boşluğa geçiş yapıyorum. Bakın elinizle baktığınızda göreceksiniz. Şöyle mesafe aynı olsun diye uzaklık mesafesi. Uç kısmına kadar bu şekilde örüyorum ben kenarlarını arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Kenar kısımlarını, kenar oyasını sonuna kadar şöyle köşe kısmına kadar örelim. Buraya kadar sonrasında devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle son çiçeğimi yapıp şu şekilde 6. pıtırcığımı yaptım ve burada sık iğne ile kapatıyorum. Son yıldız çiçeğimin bakın 2 tane ilk yatay trabzan olan kısma geldik, tam en alt köşeye. Şöyle bir şey var, eğer bu şekilde denk gelmezse çiçeklerinizin, örnek veriyorum ben toplamda kaç sıra yaptım, 1 2 3 4 5 6, şöyle yandan sayalım isterseniz daha iyi olur. Şu ilk başlangıç yerini saymıyoruz. Şu yandan üçgenlerimizi sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 taneydi. İlk sırayla 17 sıra. Eğer siz 18 19 yaptınız, şu şekilde açıklamak istiyorum. Yanına bakın benim şu şekilde en son çiçeğimi bu boşluğa yapacağım. Ama eğer 18 sıra yaptıysanız 19 sıra şöyle de denk gelebilir. Çiçeğinizin şu kısmına bağlayabilirsiniz de, örnek veriyorum. Bu şekilde pıtırcığınızı yaptınız. Şöyle bir köşe noktası denk gelmedi de şu şekilde burası, yani tam buraya bağlayacağınız bir kısım, bir sıra daha fazla yaparsanız buraya bağlayıp sonrasında yine aynı pıtırcık yaparak sonrasını da şu köşeye bağlayarak devam edeceksiniz. Yani bir farklılık yok. Benimki denk geldiği için bu şekilde bağlamayacağım. Şimdi hemen gösteriyorum. Yani uç noktasına
tam başladığım şu ikili yatay trabzan kısmına bağlayarak yapmayacağım da ben buraya bir tane çiçek yaparak devam edeceğim. Çünkü benim sonda bağlayacağım bir köşem oluştu. Bu şekilde bağladım. Hemen bir tane şöyle göstermek istiyorum. İkili trabzan yaptım hemen bu ortaya. 1, 2, 3, 4 zincir çekerek yine aynı pıtırcık oluşturuyorum. Şimdi ilk ikili trabzandan sonra şimdi üçlü trabzan yaparak burada 1, 2, 3, 4. Başlangıçta sadece bir ikili trabzan yaptım. Sonrasında üçlü trabzanla yine devam edeceğim. En son yine ikili trabzanla kapatacağım. Toplamda yine 5 tane burada pıtırcık oluşturacağız arkadaşlar. 4 zincirle yine oluşturuyorum. Bakın ikili trabzan değil üçlü trabzan yapıyorum. Sadece şu baştakini yaptım. Sonrasında üçlü trabzanla devam ediyorum. Tam ortasından kapatıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Tekrar bakın son pıtırcığımı yapacağım. 4 zincir 1 2 3 4 zincirle bir pıtırcık oluşturdum. Şimdi en son yine beşledik pıtırcıkları sadece uç noktasında 5 kere 5 pıtırcık yapıyorum. Yine bir tane ikili trabzan, kısa bir trabzan yaparak buradaki şu köşe noktasına yine yıldız çiçeğimizin şu ipimizi de araya alarak yürütelim. Buraya sık iğne ile kapattım. Yani o orta kısmında da tam uç noktasına da ben bir tane çiçek oluşturmuş oldum arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Yine ne yapmaya? Hemen 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Burada yine bir pıtırcık oluşturacağım. Sonrasında yine aynı diğer tarafta yaptığımız işlemi yine iki kez alıyorum ve bakın buradaki çiçeğimizin orta kısmına üçlü trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Aynı işlemi burada tekrar ediyoruz. Yan tarafta ne yaptıysak toplamda 6 tane pıtırcığımız olacak. Üçlü trabzan yaparak ilerleyeceğiz. Bir tane göstermek istiyorum. Sonrasında birlikte başa kadar örüp son bağcığımızı yapıp bandanamızı tamamlayacağız. 1 2 3 4 zincir çektim. Bir pıtırcık oluşturdum yine aynı noktaya. Üçlü trabzan toplamda 6 pıtırcık oluşturup bakın şu aralara yine batarak arkadaşlar direkt şöyle göstereceğim. Burayı göstereceğim. Şimdi sizlere devam edelim. Aynı noktaya üçlü trabzan 1 2 3 4 5 son pıtırcığımı da yapıp şimdi kapatacağım. Evet, nereye ekliyoruz? Hemen göstermek istiyorum. Şuradaki bakın tam orta noktaya değil, şimdi tam tersi bu tarafa yapacağız. Bir sık iğne ile kapattım. Sonrasında da tam ortaya geçiyorum. Yine sık iğne ile. Yani aynı bu tarafta ne yaptıysak yine aynısını çiçeğimizi yapacağız. Önce şu kısma kapatıp bakın şu boşluğa kapatıyoruz. Sonrasında yine yanındaki tam şu ortaya sık iğne ile geçiş yaparak bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi çiçeğimizi tam şu orta noktaya yapacağız. Sadece kapattığımız yerlerde bunu şöyle kapatıp sık iğne ile geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi çiçeğimizi oluşturacağımız noktamız şu boşluk olacak. Sonrasında kapatacağımız yer önce burası, sonra sık iğne ile bu arayı tam ortayı bulacağız. Sonuna kadar devam edelim. Bakın ben tam uç noktasına bir çiçek oluşturdum. Bu şekilde bandanamı buraya kadar öreceğim yan kısmını. Yine 65 zincirle aynı şekilde çekerek 65 zincir şu noktaya geldiğimde tepe noktaya sık iğnemi yaptığımda 65 zincirle bir bağcık oluşturup kaydırma ilmeğiyle iniyoruz. Tam şu köşeye sık iğne ile kapatıyoruz. Buraya kadar gelelim. Yine sizlerle adım adım onu göstereceğim ve bağcığımızı tamamlayıp bitiriyoruz. Devam edelim şimdi yan oyasını örmeye. Evet, sonuna geldim. Son çiçeğimi de yaptım. Bakın şu kısmı sık iğne ile kapattım arkadaşlar. Başta ne yaptıysak şimdi 65 zincir çekiyoruz. Bağcığımız için hemen yanındaki zincirden kaydırma ilmeğiyle en son zincire kadar devam ediyoruz, örüyoruz ve bandanamızı tamamlıyoruz. Kaydırma ilmeğiyle devam edelim.
Evet, son kaydırma ilmeğini yaptım ve bakın arkadaşlar, şuradaki ilk sık iğne tepesine birleştirdim. Bir zincir çekiyorum. İpimi kesiyorum. Bandanamızı tamamladık. Hemen bir ütü yapıp geleceğim. İpimi temizleyip şu uç kısımlarına da ahşap boncuk takacağız. Videomuzun kapanışında şimdi ütümü yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle bakın, ütümü de yaptım. Şahane bir bandana oldu. Hemen şöyle nasıl boncuk taktığımı sizlere göstermek istiyorum. Şöyle ahşap boncuk büyük, şöyle bakın, boşluğu büyük bayağı. Daha da küçüğünü kullanabilirsiniz. Şu uç kısmına bir düğüm atıyorum. Sadece bu kadar. Tamamen şöyle uca doğru sıkılaştıralım. Getirelim. Bakın, içerisine geçirdim. Bu şekilde de boncuklarını takarak daha hoş bir görüntü oluyor arkadaşlar. Şöyle düğümümüzü attıktan sonra uç tarafına doğru şöyle elimizle iyice tam uç noktada olmasına şöyle sıkılaştıralım ve boncuğumuzu da içine geçirelim. Bu şekilde de boncuklarını da geçirdik. Şöyle bir ölçmek istiyorum. Kenarlarının oyasını da ördükten sonraki haliyle ne kadar olmuş? Dediğim gibi 50-55 santim aralığı olduğunda ideal bir boyutta olacaktır. Bakın, tam 50 santim, hatta 51 santim ölçüsünde bir boyda bandana. Baş çevresi, şöyle kenarlarından da ölçmek istiyorum. Yine 43, hatta 44 santim kenar. Uzunluk olarak da 36 santimde uzunluğumuz var arkadaşlar. Büyük yapmak isterseniz dediğim gibi artırmaları daha fazla yaparak daha büyük bandana elde edebilirsiniz. Bir bandanamızın, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olarak, yorum ve beğeni yaparak da destek olursanız çok mutlu olurum. Sorduğunuz tüm, merak ettiğiniz tüm soruları da YouTube üzerinden daha hızlı cevaplandırıyorum. Yorum kısmına da merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.